Merhabalar, selamünaleyküm. Ben Leman Rex. Size E-Cinler kitabımda bahsettiğim E-Cinler projesini kabataslak olarak tanıtmak istiyorum. Basitçe bir resmini çizerek ifade etmeye çalıştığım bu cihazlara ben çiftçi E-Cinler diyorum. Bu örnekteki cihazlar tarım arazilerinde çalışır. Ama kullanım alanları sadece tarım alanı ile sınırlı değildir. Ev işlerinde, ofis işlerinde ve yaşlı bakım işlerinde bile çalışmak üzere her türlü fiziksel işi yapmak üzere programlanabilirler. Videodaki örnekte toprak sürmek ve buğday gibi taneli ürünleri bitkilerden ayırmak için kullanılıyorlar. Cihazların en önemli özellikleri ise malzemeleri hafiftir ama ağır işlerde kullanılabilirler. Maliyetleri ucuzdur. Küçük çapta çiftçilik yapanlar için idealdir. Kolay taşınabilir. Güneş enerjisi ile çalışır. Doğa dostudur. Kısacası e-cinler, kuvvet gerektiren her türlü işi yapabilmeye yetenekli ve tasarruflu akıllı robotlardır. Kuantum mekanizması ile işlerler. Karşılıklı çalışırken aralarında hortum gibi kıvrılarak dönen bir enerji sirkülasyonu oluştururlar. Python yazılım dili ile programlanırlar. Öne, arkaya, sağa, sola, aşağı, yukarı hareket edebilirler. Çalıştıkça hareket hızıyla enerjilerini sürekli arttırırlar. Kullanmadıkları fazla enerjiyi kıvrımlı bünyelerinde depolarlar. Birbirinden bağımsız iki cihaz, aynı anda birbirinden mesafeli olarak çalışırlar. Cihazlar çalıştıkları sürece aralarında karşılıklı bir enerji bağı oluştururlar. Bu sayede fiziksel olarak temas etmedikleri bir alanda dahi uzaktan işlem yapabilirler. Cihazın önündeki boru toprağı içine çekerken içeri giren toprak dönme enerjisi ile parçalanır ve diğer uçtan ufalanmış şekilde dışarı atılır. E-Cinler projesi ile amacım herkesin katılabileceği genel bir proje başlatabilmek. Hep beraber başarılı olabilirsek pek çok kişi için bulunduğu yerden kendini geliştirme, kendisi için yeni çalışma imkanları edinme ve kuantum teknolojilerine katkıda bulunma fırsatı olacağına inanıyorum. Çünkü Einstein'ın görelilik teorisi ile bugün gelinen noktada yeni teknolojiler, kuantum bilgisayarlar ve kuantum mekanizması ile her gün daha da pratikleşiyor. İnsanoğlu ikili sayı sistemini yani 1 ve 0 sayılarını kullanarak ilk önce hesap makinesini icat etti. Ve sonra birler ve sıfırlar ile devasal boyutta bilgisayarlar üretti. Daha sonra bilgisayarları küçültüp bugün elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar haline getirdi. Kuantum mekanizması ile de bilginin ve teknolojinin önü, yani zekanın önü artık tamamen açılmış bulunuyor. Sonuç olarak insan kendinden daha zeki olan bir yapay zeka ile hayatını kolaylaştırmayı başardı. Bu da demek oluyor ki görünüşe göre eskiden Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerinin yaptığını bundan sonra kuantum bilgisayarlar yapacak. Projemizin amacı da bu zaten. Hiç de fena fikir değil, değil mi? Ben tüm bunlardan esinlenerek projeye E-Cinler Projesi adını verdim. Kuantum bilgisayarları evlerimizdeki bilgisayarlardan ayıran fark ise şu: evlerimizde kullandığımız bilgisayarlarda 1 ve 0 değerlerinin dizilimi bir kodun oluşmasını sağlar ve istenilen görüntüyü ortaya çıkarır. Kuantum bilgisayarlarda ise 1 ve 0 değerleri görüntüyü oluşturmak için dizilmez. İstenilen herhangi bir yerde ve konumda bilgisi verilen kodun yerine aynen geçerler. Yani kuantum işleyi içinde önce madde enerjiye dönüştürülür, sonra foton çiftleri kullanılarak uzay zamanda hareket ettirilir. Böylelikle aradaki mesafe ne olursa olsun bir tanesinin gösterdiği tepki diğerini etkiler. Bunu bir insanın davranışlarını aynada başka bir insan yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kopya oluşturulur ve yapılan iş aynen kopyalanır. E-Cinler projemi ve bu proje ile hedefimi anlatabilmiş olmayı ümit ediyorum.
Daha fazla ayrıntılı bilgiye sahip olmak isterseniz kitapyurdu.com'dan kitabın içeriğine bakabilir ve alabilirsiniz. Kitapta projemi herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için özellikle bir hikaye akışı içerisinde, öz bir şekilde, formüller ve genel açıklamalar dahilinde izah ederek anlatmaya çalıştım. Keyifle okuyacağınızı umuyorum. Evcinler projesine katılmayı arzu ederseniz Instagram sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Eğer bu videoyu izlediniz ama ilgi duymadıysanız bile videoyu paylaşarak projenin yayılmasına yardımcı olabilirsiniz. Katılımcı sayımız ne kadar çok olursa başarı oranımız o kadar yüksek olur. YouTube kanalımın altında hem kitap için hem de iletişim için ilgili linkleri bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve katılımlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.